Bir erkeğin kalbini çalmak istiyorsanız mutlaka yapmanız gereken bir yemek. Evi, arabayı sattım, krediye girdim. Bir parça antrikot aldım. Şimdi dolaptan çıkardığımız antrikotu, bu arada bu tarifi dikkatli dinleyelim. Küçük nüanslar, ufak detaylarda lezzet saklı biliyorsunuz. Fazla bastırmadan antrikotumuzu tabağa yayıyoruz. Dolaptan çıkardıktan sonra 15 dakika oda sıcaklığında bekletmek. Üstüne biraz tuz, biraz zeytinyağı. Burada mutlaka zeytinyağı kullanıyoruz. Çünkü bu yemek aromalardan patlama yaparak lezzet fırtınası yaratan bir yemek. Hemen elimizle gerekli masajı yapıyoruz. Daha sonra tersini çeviriyoruz. Tekrar tuzluyoruz. Ve üstüne tekrar zeytinyağı. Tek kişilik yapıyorum. Herkesin hayran kalacağı. Tekrar şöyle bir zeytinyağına tuzu yedirdikten sonra 20 dakika oda sıcaklığında etin dinlenmesine izin veriyoruz. Size bir soru. Bunun yanında pilav mı isterseniz, patates mi isterseniz, makarna mı istersiniz? Makarna daha doğrusu müthiş olur ama ben püreli yapacağım. Dediğim gibi bir erkeğin kalbini çalmak istiyorsanız benim kalbimi çalacak şekilde yapıyorum. Şimdi buradaki önemli nokta, ne kadar patates kullanacağınızı siz karar vereceksiniz. Bu yemeğin yanına garnitür olarak düşünün. Yapacağım yemek için ister şarap kullanabilirsiniz, ister tavuk suyu kullanabilirsiniz, ister normal su kullanabilirsiniz. İsterseniz de böyle nişastalı suya ihtiyacınız var. Tercih sizin. Şarap kullanacaklara ekstra tarif edeceğim. Müthiş olur. Şimdi patates arka ocakta haşlanmaya devam etsin. Yemeğe dönmeden önce biraz da şöyle bolca tuzlayalım. Üstüne biraz zeytinyağı tava sıcakken. Esasında burada tereyağı kullanmalıyız. Salla salla yine düşeş. Açta kaybediyoruz. Tereyağı kullanamıyoruz. Çünkü Barbaros dün bende kaldı. Sabah giderken kahvaltı yapmış. Tereyağlı bal yemiş. Yarım kilo tereyağı yemiş. Kızdık mı? Kızmadık ama keşke haber verseydi. Hemen 3 tane en az sarımsak. Böyle şeylere kesinlikle kızmam. Sarımsakla birlikte tavayı şöyle bir hafif diklez ediyorum. Biraz daha zeytinyağı istiyor. Size de tavsiyem, hiçbir dünya malı için, yeme içme için hiçbir arkadaşınızı kırmayın. Mantarı kesinlikle yıkamıyoruz. Şöyle düşünün, çok paranız var ama kimle yiyeceksiniz? Sevdiğiniz kişiler yanınızda olmazsa o paranın da hiçbir anlamı kalmaz. Ben parayı seven adamı severim. Hiçbir sıkıntı yok. Ama paraya tapan adamdan nefret ederim. Para sizden, benden değerliyse hemen o adamdan, o insandan uzak durun. Her zaman söylüyorum, bir kadının sizi sevip sevmediğini anlamak istiyorsanız zor zamanında ondan para isteyin. Zor zamanınızda ondan para isteyin. Hemen gerçek yüzü ortaya çıkar. Bir erkek de en paralı zamanında ne mal olduğu ortaya çıkar. Bakın şimdi kalınlığı görüyor musunuz? Şu kalınlıkta istiyorum. Burada 150 gram mantar var. Kültür mantarı. Şöyle bakalım. Koray biraz daha yağ istiyorum diyor. Yine zeytinyağı. Hatta daha lezzetli olmasını isterseniz biraz da çiçek yağı katabilirsiniz karışım olarak. Tabii ki dediğim gibi tereyağı kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Bizde yok. Neden? Çünkü yoklukların kanalıyız. Hemen orta ısıya alıyorum. Şöyle bir yayıyorum. Orta ısıya alıyorum. Biraz suyunu bırakmasına izin veriyorum. 5 dakika pişmesini istiyorum. Göreceksiniz suyunu bırakacak. 5 dakika sonra şöyle bir bakıyorum. Görüyor musunuz? Suyunu bırakmış. Bu tarifi iyi izleyin. İnanın restoranınız varsa yaparsanız farklılık yaratırsınız. Suyunu görüyor musunuz? Bu suyu bıraktığı anda hemen un, kademeli gidelim. Şöyle bir yemek kaşığı. Hemen bir bakalım. Koray diyor, bana diyor şöyle yarım kaşıktan biraz daha az atarsan diyor işimizi görür. Şimdi tekrar şöyle bir unla kavuruyorum. Unla kavuruyorum. Şimdi burada eğer şarap kullanacaksanız hemen bir çay bardağı şarap atıyorsunuz. Yarım çay bardağı diyelim. Ama yoksa yani kullanmayacaksanız
Hemen nişastalı suyumuzdan. Nişastalı su kullanabilirsiniz. Tavuk suyu kullanabilirsiniz. İsterseniz normal sıcak su kullanabilirsiniz. Ama yeter ki sıcak olsun. Evet, şimdi biraz kullandıktan sonra bu yeterli olmayacak yalnız. Hemen unun içinde açılmasına izin veriyorum. Ve tavayı iyice dikkat ediyorum. Bakın tava tamamen temizlendi. Görüyor musunuz? Etin bütün lezzeti içine geçti. Devam. Evet. Burada evde varsa krem peynir. Şöyle bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı yeterli. Şarap kullananlar bunu yapmıyor. Limon kullanmıyor. Şarap kullanmayanlar limon kullanıyor. Yarım limonun hemen şöyle 3 fırt sıkıyorum. Görüyor musunuz? Biraz daha tuz. Kekik kırarak, bakın ezerek atıyorum. Şöyle 2 tutam. Ne kadar isterseniz kullanabilirsiniz. Çok az karabiber. Burada bitiriyorum baharat işini. Krema ile birlikte. Şimdi burada bir kez daha söylüyorum. Tavuk suyu kullanabilirsiniz. Bir su bardağı. Bir su bardağı sıcak su kullanabilirsiniz. İmkanım olduğu için nişastalı suyla devam edeceğim. Evet. Bir imkanınız yoksa yarı yarıya kullanmak isterseniz sıcak su, tavuk suyu, et suyu tercihimiz olabilir. Hemen. Bakın hala pütürler var, görüyor musunuz? Hiçbir pütür kalmayacak. Hatta şöyle yapalım. Şöyle çırpma teliyle. Sakın makine kullanmayın. Makine kullanırsanız mantarlar içinde kaybolur. Şimdi çırptıktan sonra hemen şu bezimizi de alalım. Eti hatırlıyor musunuz? Desenize Koray, kim unutabilir ki? İsterseniz eti komple atabilirsiniz. Ama ben bunu 3 parçaya böleceğim. Ve kızartırken ne kadar doğru kızarttığımızı görmenizi istiyorum. Bakar mısınız? Ne kadar doğru kızarttığımızı görüyor musunuz? Hemen et içine şu lezzet bombalarını tabii ki akıtıyoruz. Kaynamasını bekliyorum. Eti içine gömüyorum. Hanımlar mutlaka not alın. Erkekler mutlaka kendinize yapın. Evdeki hanımınıza yapın ya da parmaklarınızı yerseniz. Şimdi kaynamasını bekliyorum. Fakat kapağını kapatalım. Kapalı bir şekilde kısık ateşte 8-9 dakika, hadi 10 dakika pişmeye bırakıyoruz. Patatesin suyunu süzdüm. Çok dibinde bıraktım lezzetli olması için. Ve çatal yardımıyla eziyorum. Dikkat ederseniz kesinlikle makine kullanmıyorum. Altında su var. Dikkat ediyor musunuz? Kupkuru olmayacak. İyice ezdiğime emin olduktan sonra, madem tereyağı kullanamıyoruz, bolca zeytinyağı kullanacağız. Evet. Tabii ki tuz. Karabiber, fakat karabiber iş yeriyseniz beyaz biber kullanın. Evdeyseniz karabiber kullanabilirsiniz. Çünkü karabiber hafif karartır. Beyaz biberle karabiber aynı esasında lezzet olarak, ama görüntü olarak kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli yapacağım. Herkes parmaklarını yesin diyorsanız hemen son bir vuruş yapacağız. Krema. 1,5 yemek kaşığı krema. Krema burada beklesin. İşimiz devam edecek onunla. Yapısından ne kadar doğru yaptığımızı anlamışsınızdır. Patatesi ezerken dibinde su bıraktım. Bak şuradan zaten ne kadar lezzetli olduğunu anlayacaksınız. O iş yerlerindeki hot dogcuların sakladığı tarif. Evet. Şimdi devam ediyoruz. 10 dakikadır pişiyor. Şöyle bakalım. Şimdi bunu biraz çektireceğiz, tamam mı? Bu normalde tamam. Buraya kadar tamam. Bitti tarif. Ama diyorsanız ki ben çok daha lezzetli olmasını istiyorum. 1, 2, 3 yemek kaşığı krema. Ve yüksek ateşteyiz. Artık kremayı yediriyorum. Çektirelim. Biz bu arada tabağımızı yapalım o çekerken. Tarifin en önemli yerine geldik. Ondan önce Murat Kolbaşı, beni bul. Ali Koç'u da yanına al, beni bul. Şu takımı şampiyon yapalım. Fenerbahçe'nin tek eksiği benim. Bunu hala anlayamadınız. Şimdi burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Sizden daha değerli hiçbir şey yok bu hayatta, ta ki bana gelene kadar. Benden sonra kendinize değer veriyorsunuz. İlk önce bana değer vereceksiniz. Anlaştık mı?
Kendinize bir kahve yapın. Sabahın 4'ünde hep beraber içelim. Bu arada sos suyunu çeksin, muhteşem bir hale gelsin. Esasında büyük tabak yakışır ama evdeyiz. Şimdi hemen püreden esnaf tabağı gibi düşünün. Kevgir yardımıyla. Şöyle hafif ilk başta mantarı almak istiyorum. Etler. Ve bir tane de acı biber bırakmak istiyorum. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Şunu 5 yıldızlı restoranda zor yersiniz. Demeyin. Vallahi ukalalık olarak kabul etmeyin. Tadına bakınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Michelangelo, Da Vinci, Picasso, ayağa kalkın ulan. Ustanız geldi. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız harbi şov. Tadına bayılacaksınız ya. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? İlk başta şu püresi ve sosu mantarından alacağım. Bir yarışmaya katılmak istiyorsanız, isteyenler varsa, yok MasterChef'ti, şuydu buydu, bu tarifi yapın. Beğenmedik falan filan derlerse beni çağırın, onların hakkını avucuna koyayım. Açın ağzınızı, şuna bir tadına bakalım. Öf. Öf. Bana carturt etsinler. Şimdi etinden. MasterChef'e falan katılmam ama para lazım. Survivor'a katılırım. Yok zor yarışmamış, şuymuş, buymuş. Gerekli ödemeyi yapsınlar, istediğimi katılırım. Bize orası tatil gibi gelir çünkü biz Ortadire'yiz. Kemal Sunal filmi hatırlıyor musunuz? Ortadire, Şaban. Biz o filmlerle büyüdük. Orası bana tatil gibi gelir. Köpek balığı avlayıp yine yoluma bakarım. Açın ağzınızı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Soğutmadan şunu yemek istiyorum. İzleyip abone olmayı vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Mutlaka şunun bir tadına bakın. Mutlaka bir deneyin. Tavukla da yapabilirsiniz. Büftekle yapabilirsiniz. Antrikotla yapabilirsiniz. Bonfileyle muhteşem olur. Hepimize en sağlık. Tekrardan herkese selamlar.